Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Surlar yıkıldı, zincirler kırıldı. Karanlık Orta Çağ, Türk'ün dehasıyla son buldu. Gemiler karadan yürüdü, deniz şaştı. Gök gürledi, tarih sustu. Peygamber müjdesiyle şereflenen o genç dahi cihanı avucuna aldı. Adı Mehmet'tir. O İstanbul'un ebedi sahibi, çağ açıp çağ kapatan Fatih'tir. Şimdi aklın ve kılıcın dansı başlıyor. 7 dil bilen bir sultanın 7 tepeye mührünü nasıl vurduğunu izleyin. Şehzade Mehmet, Manisa'da sadece bir asker değil, bir filozof olarak yetişti. Aristo'yu Yunanca, Gazali'yi Arapça okudu. Latince haritalar üzerinde dünyayı düşledi. Akşemseddin'in manevi terbiyesi ve Molla Gürani'nin keskin ilmiyle yoğruldu. Ona öğretilen ilk şey şuydu: İmkansız, sadece acizlerin kaçışıdır. 7 dili bizzat sarayındaki bilginlerle konuşan bu genç şehzade, daha o günlerden Kızıl Elmayı zihninden akşetti. 12 yaşında tahta çıktığında Avrupa'nın çocuk, padişah diye küçümsediği Mehmet aslında dev bir iradeye sahipti. Ancak Haçlı ordusu Varna'ya dayanmıştı. Babası 2. Murad'ı ordunun başına çağıran o meşhur fermanı yazdı. Eğer padişah iseniz buyurun ordunun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem size emrediyorum. Gelip orduma kumanda edin. Bu sözler sadece bir çağrı değil, tarihin gördüğü en büyük siyasi dehanın ilk kıvılcımıydı. Mehmet, tahtı geçici olarak bıraksa da hükmünü asla bırakmadı. Babasının vefatından sonra tahta 2. kez çıkan Mehmet'in gözünde sadece tek bir hedef vardı: Konstantiniye. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Devlet adamlarının zordur diye fısıldamalarına o keskin zekasıyla zor olanı başarmak için geldim diye cevap verdi. Bütün diplomatik planlarını ve askeri hazırlıklarını kutsal gaye üzerine kurdu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Bizans'ın can damarını kesmek için Boğaz'ın en dar noktasına Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi. Dünya bu hıza şaşıp kaldı. Sadece 4 ayda tamamlanan bu muazzam savunma mimarisi, Mehmet'in mühendislik ve lojistik dehasının ilk büyük kanıtıydı. Boğaz'dan geçmek isteyen gemiler artık Mehmet'in iznine tabiydi. Düğüm atılmış, Bizans'ın kaderi mühürlenmişti. Surları yıkacak güçteki Şahi toplarını bizzat tasarladı. Urban adı mühendisle birlikte devrin en büyük teknolojik devrimini gerçekleştirdi. Bu devasa topların Edirne'den İstanbul'a taşınması bile bir mühendislik harikasıydı. Yüzlerce manda ve binlerce asker bu çelik ejderhaları çekti. Mehmet topların balistik hesaplarını kendi yaptı. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda devrin en büyük mühendisiydi. 6 Nisan sabahı ilk Şahi topunun patlamasıyla yüzyılların sessizliği bozuldu. Osmanlı ordusu tekbirlerle surların önünde saf tuttu. Bizans İmparatoru Konstantin surların üstünden çaresizce bakarken Mehmet beyaz atının üstünde en ön saftaydı. Gökyüzü oklarla karardı. Yer top sesleriyle sarsıldı. Cihan'ın en güçlü surları tarihin en büyük azmiyle karşı karşıyaydı. Bizans, Haliç'in girişine devasa bir demir zincir çekerek Osmanlı donanmasını engelledi. Denizden gelen yardımlar kuşatmayı zora sokuyordu. Cenova ve Venedik gemilerinin zinciri geçip şehre yardım taşıması orduda moral bozukluğuna yol açtı. Mehmet
atını denize sürerek öfkesini kustu. Ancak Mehmet'in zihninde bir B planı vardı. Eğer denizden geçilemiyorsa karadan yürünecekti. 21 Nisan gecesi. Dünya tarihinin görmediği bir mucize gerçekleşti. Yağlı kütükler üzerinde 72 kadırga ormanların içinden Haliç'e yürütüldü. Bizans halkı sabah uyandığında Haliç'te Osmanlı sancağını görünce donup kaldı. Bu sadece askeri değil bir deha şovuydu. Gemiler nasıl olur da karada yüzer diyenlere Mehmet'in cevabı belliydi. Benim gücümün ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. 29 Mayıs sabahı son büyük hücum emri verildi. Yeniçeriler surlardaki gediklere bir sel gibi aktı. Ulubatlı Hasan sırtındaki oklara rağmen Osmanlı sancağını surların en tepesine diktiğinde bir çağın kaderi değişti. Sancak dalgalandığında Bizans'ın son umudu da toprağa gömüldü. İstanbul artık Türk'ündü. Sultan Mehmet Topkapı'dan şehre girdiğinde artık sadece bir sultan değil, Fatih unvanını almış bir cihan imparatoruydu. Şehrin yağmalanmasını durdurdu ve herkese emandasınız dedi. O, şehri yıkmaya değil, yeniden inşa etmeye gelmişti. Hz. Muhammed'in İstanbul mutlaka fetih olunacaktır müjdesine mazhar olmanın verdiği huzurla Ayasofya'ya doğru ilerledi. Ayasofya'nın kubbesi altında ilk cuma namazı kılındı. Fatih bu muazzam mabedi korumaya alarak onu bir camiye dönüştürdü. Patrikhaneyi yeniden açtı ve Ortodoks dünyasına din özgürlüğü tanıdı. Bilsinler ki adaletimiz herkesi kuşatacaktır, dedi. İstanbul, Fatih'in elinde tüm inançların barış içinde yaşadığı bir dünya başkentine dönüşmeye başladı. Saray-ı Cedid Amire, yani Topkapı Sarayı. Fatih, devletin idari ve sanatsal kalbini bu tepede kurdu. Burası sadece bir saray değil, aynı zamanda bir kültür merkeziydi. İçinde dünyanın en zengin kütüphanelerinden birini oluşturdu. Topkapı'nın sade ve azametli mimarisi, Fatih'in dünya hakimiyeti vizyonunun taşa bürünmüş haliydi. İstanbul'dan sonra hedef Balkanlardı. Sırbistan, Mora, Bosna ve Arnavutluk. Fatih'in ordusu bir fırtına gibi Avrupa içlerine aktı. Bosna'nın fethinden sonra yayınladığı ahitname ile ruhban sınıfına ve halka dünya tarihinin ilk insan hakları beyannamelerinden birini verdi. Arnavutluk'ta İskender Bey'in direnişine rağmen Balkanların tamamı Osmanlı'nın sarsılmaz hakimiyetine girdi. Fatih, donanmasını Karadeniz'e sürdü. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son vererek Bizans'ın son kalıntılarını da tarihe gömdü. Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya bağlanmasıyla Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Ticaret yolları artık Fatih'in kontrolündeydi. Bu stratejik hamlelerle Osmanlı İmparatorluğu hem karada hem denizde dünyanın en büyük gücü olduğunu kanıtladı. Doğuda yükselen Akkoyunlu tehlikesi, Uzun Hasan, Fatih'in cihan hakimiyetine meydan okudu. 1470, Üçte Otluk belinde iki dev ordu karşılaştı. Fatih'in ateşli silahlardaki üstünlüğü ve Yeniçeri disiplini, Akkoyunlu süvarilerini mağlup etti. Anadolu Birliği perçinlendi. Fatih bu zaferle Doğu sınırlarını güvence altına aldı ve cihanın tek sultanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Fatih, sadece toprakları değil, devletin geleceğini de düzenledi. İmparatorluğun anayasası sayılan Kanunname'yi yazdırdı. Devletin bekası için nizam-ı alem ilkesini getirdi. Bu, merkezi otoriteyi sarsılmaz kılan bir hukuk devrimiydi. Bu yasalar Osmanlı'nın yüzyıllar boyu bir saat gibi tıkır tıkır işlemesini sağlayacak olan çelikten bir sistemdi. Sahn-ı Seman medreselerini kurarak İstanbul'u dünyanın bilim merkezi yaptı. Ali Kuşçu gibi dev bilginleri İstanbul'a davet etti. İtalyan ressam Bellini'yi sarayına çağırıp portresini yaptırdı. O hem doğunun hem batının sanatına aşık bir entelektüeldi.
Fatih'in sarayı, devrin tüm bilginleri ve sanatçıları için güvenli bir liman, bir aydınlanma merkeziydi. İstanbul'dan sonra hedef, Kızıl Elma'nın diğer yarısı, yani Roma'ydı. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki ordu, İtalya'nın Otranto şehrine ayak bastı. Avrupa titriyordu. Papa Roma'yı terk etmeyi düşünmüyordu. Türkler geliyor korkusu tüm İtalya'yı sarsmıştı. Fatih kendisini Roma İmparatoru olarak görüyordu ve iki Roma'yı tek çatı altında birleştirmeye çok yaklaşmıştı. 1481 yılı Fatih ordusuyla büyük bir sefere çıktı ama hedefini kimseye söylemedi. Bu onun sır dünyasının son hamlesiydi. Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda sultanın hastalığı şiddetlendi. 3 Mayıs'ta henüz 49 yaşındayken aniden vefat etti. Ölümünün ardındaki sır perdesi hiç aralanmadı. Zehirlendi mi yoksa hastalık mı? Bilinen tek şey Cihan'ın en büyük aslanının sustuğuydu. Fatih gitti ama ardında dünyayı değiştiren bir miras bıraktı. İstanbul, Osmanlı'nın ebedi başkenti ve medeniyetin merkezi oldu. O, çağ açıp çağ kapatan keskin bir Hakan'dı. Modern dünyanın temellerinde onun dehası vardı. Fatih Sultan Mehmet Han. Sadece Türklerin değil, tüm insanlık tarihinin gördüğü en büyük evrensel sultandı. Surlar sustu, Fatih göçtü. Ama İstanbul'un her taşında onun mührü kaldı. O, kılıcıyla toprakları, aklıyla kalpleri ve ilmiyle çağları fethetti. Ve bilinsin ki, Fatih'in diktiği o sancak, dünya döndükçe İstanbul'un üstünde dalgalanacaktır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.